artık onların içinde, ürünler içinde reklam koyuyorlar. Hiç fark etmeden bilinçaltına saldıran ürün reklamları var. Televizyon oyunları var. O televizyon içinde, yurt dışında mesela var. Bayağı televizyon kuruyorsun. Televizyon içinde televizyonu kurarken program içinde reklam alıyorsun. Reklam aslında piyasada gerçekten var olan bir ürün reklamı. Bu tür şeyler yapıyorsunuz ama fark etmeden o reklam anlaşmasını site sahibi yapmış. Siz onu yaparken aslında ya ben neyin reklamını yapayım derken ürünün reklamını kendi içinizde kendiniz almış oluyorsunuz. Oyun oynarken hiç bunu fark etmiyorsunuz diye. Artık zaten alternatif reklam çözümleri sunmak zorundasınız. Benim önüme şu şekilde koyan reklamı, bannerları aslında ondan gizli banner, ölü banner haline bile geliyor. Çoğu insan sitelere girdiği zaman yukarıda sabit bir banner varsa bakmıyor bile. Orası ölü nokta haline geliyor, ilgilenmiyor bile. O tür artık sabit reklam bannerları aslında bir işin yaramaz haline geldi. Şimdilik bir ara verelim. Arkadaşlar, ikramımız olacak şu an. İlk önce nereye dikkat edeceğiz? Bizim hitap edeceğimiz müşterilerimiz kim? Yani ben müşterileri hitap ederken A, B, C, D diye klasmanlara bölerim. Bu da bütçesel olarak yüksek seviye, hitap olarak sektör seviye, bunları belirleyen müşterilerdir. Ben hangisine hitap edeceğim diye düşünerek. Çünkü ilanlar yazılış açısından, gösteriş açısından ve kullanılacak resimler açısından bile değişik seviyelere hitap ederler. Gösterecek reklam tipleri bunlara hitap ederler. Bunları çok iyi baştan belirlemeniz lazım. Mesela reklamı siz tasarlamayacaksınızdır. Mutlaka bu konusunda uzman bir tasarlayıcı tasarlayacaktır ama neyi istediğinizi bilirseniz bunu tasarımcıya çok iyi anlatırsınız. Geri döndüğünde de böyle yapmış mı bunu öğrenirsiniz. Bu yüzden de müşterilerinizin kime satacağınızı, kime hitap edeceğini bilmeniz lazım. İkinci önemli nokta bütçeniz. Ben bir pazarlama yapacaksam, bu iş için bir bütçe ayırıp, bir pazarlama için reklam verip bir iş yapacaksam, geri dönüş bekliyorsam, bu iş için ne kadar para harcayacağım? Ne kadar reklam vereceğim? Reklam verip diye vermeyeceğim mi? Bunları belirliyor olmanız lazım ki buna göre hamlenizi yapın. Son olarak da bu planı sürdürecek ekibim, buna destek verecek ekibim var mı ve bunu kontrol edecek bir ekibim var mı? Bu konuda bilgili miyim, yeterli? Bunu ölçmeniz lazım. Eğer bunlar yoksa, bunların ilk önce sağlanması için ne kadar süre ve bütçe gerekiyor? Bunlara bakılması lazım. Bundan sonra ilk iki hamleye tekrar geri dönmek lazım. Ölçüm çok önemli. Daha evvelden bahsedeceğimi söylemiştim. Çünkü eğer bir reklam verecekseniz internette, e-mail olsun, herhangi site olsun, başka pazarlama yöntemleri olsun, bunu ölçmeyeceksiniz, geri dönümü ölçmeyeceksiniz, reklam vermenin hiçbir amacı yok. Çünkü misal veriyorum, bir ürün yaparsınız, web sitesinde bir banner yaparsınız, tıklarsınız. Bu banner'a ne kadar aralıkta, kaç kişinin, belki belirli bir sektörde bir form doldurup hangi kriter aralıklarında kimlerin geldiğini ölçmeyecekseniz, bunların hiçbir manası yok. Bunu ölçeceksiniz ki bu sektör benim ürünlerimden hangilerini beğeniyor? Bu sektörden hangi sektör beğenmiyor? Neden beğenmiyor? Soru işaretlerinin cevaplarını bulabilirsiniz. En önemli noktalardan bir tanesi. Kampanyanın biraz yapma amacı da budur. Geri dönüşü alacaksınız. Olumlu veya olumsuz. Olumsuzsa cevaplarını bulacaksınız. Olumluysa o zaman daha az verimli olan kısımlarda ise bunları çıkartacaksınız. Kampanyanın biraz geri dönüşü, reklam vermenin, pazarlama yapmanın biraz amacı da budur. Tabii ki bunu yaparken şu andaki mesela internet reklam kısımlarında AdWords ve Ad server'lar var. Bu Ad server'lar hani ne kadar tıklandığını, gösteriş panellerini falan, rakamları gösteren, otomatik bunları raporlara çeviren, anlık gösteren sistemler var. Bunları kullanabilirsiniz. Ya da sizin hizmet aldığınız firmalar varsa onlardan bu raporları alabilirsiniz. Dikkat, burada önereceğim bir nokta var. O da mutlaka bu konuda uzman bir iki arkadaşınız varsa bunlara danışıp bu işi yapın. Çünkü bu tür firmalar işte ay sonunda bu kadar kişi tıkladı, alacağım parayı teşekkür ederim veya en baştan alıyor teşekkür ederim. Size raporu sadece tutuyor. Bunun doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Evet tıklamışlar falan diyorsunuz. Ama nerede geri dönüş raporlara bakıyorsun. Gerçekten o kadar kişi gelmiş mi? Veya onun geri dönüşünüzü telefon veya sattığınız ürün olarak %10 olarak almış mısınız? Belki almamış olabilirsiniz. Bunu ölçemiyorsunuz. Bunu ölçebilmeniz için de dışarıdan hizmet alıp onların verdiği bir rapor olabilir ama kendinizin de belki banner'ın içine görebileceğiniz kodlarla
belki kendi sisteminizden bir kod çıkıp onun mesela sisteminden gelip ilk önce sizin sisteminizden linke, yönlendirmek için linke gelecek bir sistemle kontrol edebilirsiniz. Burada gene dikkat etmeniz gereken, büyük site sahipleri bunları çok fazla kabul etmiyorlar. Kodlu veya bir kodu yerleştirerek linki kabul etmiyorlar. Bu konularda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Bir tane çözüm var. O da flash içine demin bahsettiğimiz. Bize gelen sayfada hani diyelim ki ayakkabı satıyoruz. Evet. Ayakkabı sayfasına gelmeden önce hani biz kendi yerleştirebileceğimiz bir sayfayla belki sonradan... İşte onu söylüyorum. Buna kabul etmiyor büyük firmalar. Sizin söylediğiniz doğru. Oradan yönlendirmeyle de olabilir ama büyük reklam yapan site sahipleri bunu kabul etmiyor. Arada hiçbir kod. Sen sadece bana banner ver diyor. Başka hiçbir şey kabul etmiyorum diyor. Arada ben bu kodu ben yerleştirmem diyor. Banner'ı ben yerleştiririm. O kadar diyor. Ve linki ver diyor. Tamam, o linki yaparsanız yalnız şöyle bir sorun var. O linkte belki 1-2 saniyede bekleme oranı var. İnternet yavaş olduğu zaman 1 saniye bile beklese, internet yavaş olduğu zaman öyle bir sorun var. Yani onu yaparım diyorsanız sorun değil. Yani bunlarda hiçbir sorun yok. Ama bence en önemlisi şu anda mesela genelde flash tipi bannerlar oluyor. Flash içine kod gömme yöntemleri var. Bunları kullanmanız. Şimdilik daha ona bir şey demiyorlar. Yakın zamanda mutlaka onu da fark edecekler. Ama bu yöntemde kullanılabilir. Mesela büyük yani, şeyler o doğru söyler herhalde diye tahmin ediyorum. Yani yok, ben doğru söylediklerini tahmin etmiyorum. Onu söyleyeyim. Açıkça eğer burada konuşuyorsak, onların büyük ölçümlerinin yalan olduğu çok yakın zamanda ortaya çıkacak. Sektörde sırf bunun ölçümünü yapan birkaç firma var. Bu firmaların Bu firmaların ölçümleriyle ilgili geri dönüşleri ve raporları İstanbul Ticaret Odası zannedersem 6 aydan sonra satmaya başlayacak. Site performans raporlarını, yeni yapılan anlaşmayla ilgili. Bunun satışından sonra kimin iyi, kimin kötü olduğu ortaya çıkmaya başlayacak. Eğer ilgilenirseniz site adresini düşünüyorum. Ulaşmanız var mı acaba? Trip.com diye bir site adresi. Trip.com.tr diye. Bu site ölçümleri yapan bir firma yeni bir kod geliştirdi. İstanbul Ticaret Odası ile birlikte. İstanbul Ticaret Odası ile birlikte bu kodları geliştirdi ve bunları şu anda pazarlıyor. Sadece sitelere free olarak veriyor. Kodu gömüyorlar. Tamam, adresini. Trip.com.tr diye hatırlıyorum. İnternetten bulabilirsiniz. Şu anda internetten bulabilirsiniz. Şu anda o da free olarak veriyor. Sizin kendi sitenize veriyorsunuz ve kendi ölçümünü otomatik yapıyor. Yakında ücretli olacak ama bunun öncelikle size söyleyeyim, stratejik olarak orta ve düşük ölçekli firmaları çok fazla para almak için hedeflemiyorlar. Daha yüksek firmalara veriyorlar. Daha yüksek firmalardan para alırken de daha ayrıntılı raporlar veriyorlar. Yani düşük ölçekli firmalar biraz daha raporlardan kesiyorlar. Biraz onun da şeyi olacak. Ama yararlanabilir yani. Yararlanılmasının ne amacı var şunu söyleyeyim. Kimin iyi, kimin kötü olduğu ortaya çıkacak. Ben kimin gerçekten iyisi olduğu ortaya çıkacak. Böyle bir şey söyleyeyim. Çünkü oradaki firmalar kendi ellerinde olduğu için bir sürü site işte şu kadar kişi girdi, bu kadar kişi girdi, raporları çat çat ortaya sürüyorlar. Kimse bir şey diyemiyor. Yurt dışında İAB organizasyonu var. Belki duymuşsunuzdur. Bu konuyla ilgileniyorsunuz. İnternet Avenue Buramıyor diye. İAB.net diye internetten girebilirsiniz. Yurt dışında bunların desteğini veren bir firmadır. Büyük ajanslarla çalışırlar. Ajansların hizmet verdiği siteleri, adreslerini alırlar ve bu site adreslerini, ölçümlerini yapıp piyasaya satarlar. Yaptıkları hizmet budur. Buna benzer bir hizmet vermeyi amaçlıyorlar. Umarım ki bozulmazlar. Şu amaçla söylüyorum. Büyük firmalardan bir tanesi gelip tamam ben senin en büyük paketini alıyorum. 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Ama beni yüksek göstereceksin gibi bir anlaşmayla umarım gitmezler. Böyle bir şekilde dönmez yapıları. Eğer dönmezse çok güzel benim beklediğim internet pazarındaki bir yapı ortaya çıkacak. Bir sürü değeri ön plana çıkması gereken siteler çıkacak ve yukarıdaymış gibi görünen sitelerde insan kaynakları hizmetlerini doğrudan internet üzerinden anketlerle yapabilecekleri, bunların ölçümleri yapabilecekleri, bütün sizin ilgili haberleri çıkıp hangi sitelerde çıkmış, hangi varsa dergilerde çıkmış bunları ölçümü yapıp bunları geri gönderecek bir sistem yapan bir firmayla çalışıp veya kendiniz yapmanızı mutlaka öneririm. Bunu kendi sitenize duyurursunuz. İşte kardeşim ben bu hizmeti veriyorum. Aha işte burada duyuluyorum. Bunun bilgisini müşteriye verdiğiniz zaman güveniniz artacaktır. Genelde bu konuda hani şirketler şu tür şeyleri yaparlar.
Bu konuda mesela sektörün önemli kalemlerinden şu arkadaş şunu dedi, işte dergideki yazısı, işte budur, işte basın linki gibi. Bu girdiği zaman vay be adam neler yazmış falan diye şöyle bir acaba soru işaretiyle düşünüyorsunuz. E-mail pazarlama bahsetmiştim. Web ölçüm analizleri, bu kısım biraz önemli. Mutlaka arkadaşlar her bir site kullanıyorsanız kendi sitenizin içinde arka tarafta bir admin panelde bir ölçüm yapıyorsunuzdur. Server'ın verdiği özelliklerle bu ölçümleri mutlaka değerlendirin. Hangi ayda ne kadar kişi girmiş, ne kadar sitelerden gelmiş, hangi sitelerden gelmiş bu ölçümleri değerlendirin. Bunlara göre bir strateji belirlemeniz lazım. Eğer hani kendinizin tam doğru yapabileceğini inanmıyorsanız bu konuda biraz daha uzman kişilere danışın. Abi bu ne demek, ne yapabiliriz gibilerinden. Mutlaka sektörde bu konuda iyi bilen ve orta ölçekli bilen arkadaşlar da bunu çok rahat yorumlayıp buna göre bir hedef çizebilirler. Google'ın verdiği hizmet hakkında da geçiyorsunuz. Hangisi? Analytics, Google Analytics mi? Google Analytics konusunda bilgi yok şu an. Google Analytics'i ben kullanıyorum. Çok başarılı ama Yalnız ölçümü için kullanmıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, yani bir tek şey duydum bir arkadaşımdan, Google Analytics kendi sitelerini ön planda, yani kendi içinde yorum olan, kendisine kayıtlı olan siteleri yapabiliyor. Tamam mı? Google Analytics şeyini. Sadece Google'a kayıtlı olan. Her site Google'a kayıtlı değil. Kayıtlı olmayabiliyor. O yüzden bir onu duydum, emin değilim. Bir arkadaşım söyledi, bir tek onu emin değilim, söyleyeyim. Bir tek trafik bilgisi vermek sitenin içindeki dolaşım bilgilerini veriyor. Anladım. Gelen referansları veriyor. Artı ben çok severek kullanıyorum çünkü AdWords'ı da birlikte kullanabiliyorsunuz. AdWords'tan gelenlerin ne kadarı, Google'dan kaç kişi gelmiş, kaç kişi AdWords'tan gelmiş gibi değerleri de şey yapabiliyorsunuz. Yani çok fazla Google'un ürünlerini, AdWords'ı da mecburen Google'un ürünlerini çok fazla kullanmak taraftarı değilim. Bunu şu amaçla söylüyorum. Bu kişisel yorumdur. Google sektörde bir ortalığı tutmuştur. Bana göre Alexa'dan hiçbir farkı yoktur. Ve kendisine göre her şeyi yönetiyor. Biraz ona bağımlı kalmak istemiyorum. Bu kişisel bir seçimdir. Çok fazla onun ürünlerini mecbur kalmadıkça müşteri geliyor bana AdWords reklam vermek istiyor. Mecburen onu da kullanıyorum. Çok fazla açıkçası kullanıp şey yapmak zorunda değilim. Sadece aramada bir şey aramak için kullanıyorum. Onun diğer ürünleri mesela AdFrog var, Gmail veya diğer ürünleri var. Bir sürü ürünü var. Her türlü konuda çözümler çıkartıyor. Bildiğim kadarıyla hani şu Zenworks var Google'ın kelimeleri hani aylık en fazla arama motorunda kullanan kelimeleri falan çıkardıkları raporları var. Bu tür şeyleri çıkartıyor. Hem de Türkiye için ve Avrupa'daki diğer ülkeler için devamlı çıkartıyor. Bunlara eğer bakabilir, fikir edinebilirsiniz. Ama ben de arada bir bakıyorum ama çok fazla da hani taraftar değil. Bu kişisel bir seçimdir söylediğim gibi. Yani, Bir de Google'ın müşterilerini kazıkladığını duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani şu konuda bilgi verebilirim. En sonki davada AdWords kısmında bu en büyük dava orada çıktı. Rakip firmalar, bir reklam verdiğiniz zaman rakip firmalar sizin adınıza basıp bir anda rakip bütçenizi AdWords'u bitirebiliyor. Çok büyük bir davalar oldu. Ben reklam vermeme rağmen A sitesinden gelip, A IP'si ile girip benim linklediğim zaman benim adresimi bitirebiliyor. Çok büyük paralar ödedi Google. Verilen reklam bütçeleri yüzünden. Şu anda onu durdurmuş durumda. Şu anda onu yapamıyor şeyler. Ancak farklı IP ve farklı şeyleri değiştirmesi lazım. Onda da bir ölçüm sistemleri var. Galiba onu da yapamıyor. Yani A firması, rakibi B firması reklamı verdiği zaman girip 3-5 sene bırakıp bir anda bitiremiyor. Şu anda onu önlemiş durumdalar. Çok büyük paralar ödediler. Kaybettikleri için davayı. Şu anda onu yapamıyor. Yani eskiden bu doğruydu. Ama davayı kaybettikleri için artık onu yapamıyorlar. Bir de bu iş için pazarlama çeşitli AdWords değerlendirme var. Bunun içine şeyi artık katmadım çünkü internette bir de şey olayı vardı. Siteler üzerine doğrudan pazarlama yapılması, e-bülten verilmesi. Bunun için sitelerden tabii ki bir fiyat alınması lazım ama doğru siteyi doğru yerde çıkarılması için o siteye kaç kişi hani giriyor, ne kadar aralığı, yaş aralığı, sizin demin şurada belirle dediğim hani hangi sektöre ne amaçla hitap edeceğinizi belirlemeniz lazım dedim ya. Bunlara göre hitap edecek siteleri belirleyerek bu reklamları vermeniz lazım ki bir de ülkemizde henüz CPM veya CPR gibi sayımlar ve bunların üzerinden ödeme yöntemleri yok arkadaşlar. Yani mesela yurt dışından bir banner verdiği zaman ne kadar tıklanırsa o kadar para veriyorsun. Bu yöntemleri kabul ediyorlar. Ama ülkemizde öyle bir şey yok. Ben reklamı alırım, sabit parası bu kadardır, öde kardeşim
gibi bir yöntem var. Bunu kullanan hemen hemen hepsi bunu kullanıyor. O yüzden de böyle bir siteye reklam verecekseniz mutlaka alabileceğinize inandığınız performansı güçlü olan siteleri yapın. Ben inanıyorum ki bu rakamlar biraz yukarıda olduğu için çok yakın zamanda bu hizmeti veren siteler çıkacak. Yani tıklama başına ödeme alacak siteler çıkacak. Bunlar çıktıkça o sitelerde mecburen bu yöntemlere düşmek zorunda kalacaklar. Bu yöntemde mecburen yüksek olan Alex'ten bakın. Aynen öyle. Bunlar da kullanacak ama ne kadar olur bilmiyorum. Ben 2 sene evvel bu reklamcılık işine girdiğimde biz şeylere de para alamıyorduk. Sabit ücrete de çok yüksek fiyatlar istiyorlardı. Şimdi bunun 4'te 1'ine, 5'te 1'ine düştü. İşler kullandıkça daha çok fiyatlar olacak. İnternette pazarlama hizmetleri neler? En önemlisi bana göre Google'un kullandığı şeylerden bir tanesi sitemap'ini çıkarması. Google'un sizin için bir çıkardığı haritalandırma sistemi var. Bunu bir kullanmanızı öneririm. Hedef pazar incelenmesi. Bundan kastım nedir? Siz bir işte uğraşıyorsunuzdur. Ancak rakip firmalar ne tür reklamlar veriyorlar? Renkleri nedir? Nerelerde görülüyorlar? Hangi keywordlerle görülüyorlar? Bunların bir belirlenmesi lazım. Bir pazarlama veya reklam vermesi lazım gerekirken. Bu SWOT analiziymiş. SWOT analizi gibi. Evet, hangi aralar? Aynen yani ben buna interaktif stratejik planlama diyorum tam anlamıyla. Bu konuda internet stratejik planlama gibi bir şey diyorum bunun için. SWOT analizi demekten çok. Bunu yaparken de söylediğim gibi iyileri, avantajlı noktaları, dezavantajlı noktaları hepsini bunların bir çıkarılması lazım. Bir reklam kampanyasına başlamadan evvel. Ki burada doğru şekilde ne yapmamız gerektiği. Belki mesela bunu çıkarmadan hadi bir kampanya yapar dersiniz, 2 hafta yaparsınız ama bakarsınız ki bu alanda çok güçlüdür adamlar. O zaman 3 ay bunu sürdürmemiz gerekebilir dersiniz. Buna göre bir anda mesela siteye 10.000 dolar verirken belki bu 10.000 doları 3 aya bölerek harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bunların hepsi çok önemli. Bunları yapmadan eğer başlarsanız bir kampanyayı bir anda bütçe gidebilir ama geri dönüşü istediğiniz oranda alamayabilirsiniz. Bu internet pazarlaması bilirsin. Aynen. Bu da interaktif pazarlama sitesinin interaktif olarak uygulanmış hali. Trafik sitelerinin incelenmesi bir analiz. Bundan kastım şu. Onlar mesela bir üründen çıkarıyorlar. Aynı ürünleri çıkarın demiyorum. Ama neler yapıyorlar? Benzer konuda ne hizmetler var? Buna benzer ben de hizmet verebilirim diyorsanız sayfa içerisinde buna yer verip bu keywordleri de pazarlamak stratejisinde kullanabilirsiniz. Veya bunlara yönelik yerlerde reklam veriyorlarsa o kısımları bulup bunları yapabilirsiniz. Çeşitli firmalar var. Mesela A firması hangi sitelerde reklam veriyor dediği zaman bunları araştırıp bulabiliyorlar. Yani belirli zaten Türkiye'de şu anda reklam verecek tahmin olarak 200 tane site vardır. Diğerlerinin hepsi sayı olarak ziyaretçi bakımından alttır. Bunların hepsini geçse rakip firmaya reklam veriyorsa çok rahat görebilir. Bir de bunun kriter olarak sayfaları vardır. Mesela bir sitede MyNet'i örnek vereyim. MyNet sitesinde kendi içinde en azından 10 tane portal yapısı görülüşünün bir site içinde site yapısı vardır. O yüzden de oradaki yani bir ana sayfası sitesinin içindeki başka siteye farklı bir reklam verilebilir. Bu da mesela MyNet gibi bir portalın içindeki tüm sayfaları da ayrı ayrı gidip araştırma yapması gerektiği gibi bir şeydir. Bunları yaparak çok rahat rakip firmaların analizlerini ve nerelerde ne reklam vermiş bunların da çıkarması mümkündür. Zaten faaliyet alanına göre kategori reklam vermek. Yani şey tipi yapıyorlar ama mesela tamam faaliyet alanındaki sayfayı veriyor, başka sayfayı da veriyor. Tamam mı? Yani o yüzden de bütün sayfalara bakma gerekliliği oluyor. Yani açtığınızda o sayfada gözükmesine de gerek yok. Yani her açtığınızda aynı reklam çıkmıyor. Tabii. Şimdi CPM'le alıyorlar reklamları. Onun için CPM'le alıyorlar ama gene sabit ücret alıyorlar. Söyleyeyim yani. Pazarlık İşte gene sabit ücret alıyorlar. Orada şey yok. Tamam 1000 tıklama başına 1000 CPM'le alıyor ama toplam şu kadar diyor. Tamam mı? Yani istediğin kadar CPM'de neticede sabit benim şöyle zaten onu yani CPM'ini ölçmenin imkanı olmadığı için İşte şöyle bir durum var. Ona da dikkat edin. Ben buna çok rahat bir şey gelmiş. Mesela Hürriyet'in sitesine reklam vermiştim. 10.000 CPM için anlaşmıştık. İlk gün bir baktım bir anda 5.000 CPM olmuş. Tamam mı? Aman Allah'ım dedim. Vay canına ne kadar bir yarın bitecek filan kampanya. Kalan 20 günde 3 filan yükseliyor. Tamam dedim bu nasıl bir şey? Ben kendi sistemime bakıyorum. İçindeki koyduğum koddan. Hareket yok tamam mı? Bir anda bir telefon ettim. Ertesi gün bir anda 5.000 daha yükseldi. 15 günde kampanya bitti. Kafalarına göre işleyebiliyorlar.
Artı mesela bu tür sistemlerin gerçekten ölçüm sistemleri yok. WebTrans gibi programlar kullanıyorlar ve ay sonunda raporlar alıyorlar. Ve ay sonunda bir anda aldıkları için anlık güncelleme rakamları size iletemeyebiliyorlar. Bu yüzden de Yani 2-3 kere daha telefon açsaydım 90 lira uğraşacaktım. aynen yani ve nasıl bir şey, ben biraz böyle sesimi çıkardığım zaman da ya sinirlenmeyin biz size 10.000 tane daha falan verebileyim. Biraz olayı kapatmayı falan çalıştım. Evet aynen böyle şey durumları oluyor. Yani o yüzden de siteyi, ben onları kötülemek için söylemiyorum ama siteyi vereceğiniz reklam çok iyi olmak zorunda. Ben hani o siteye vermek istemiyordum. Müşterim ısrarla o site dediği için böyle bir durum olmuştu. Tabii reklam verirken AdWords için bahsediyorum. Eğer anahtar kelimeler seçiyorsanız bunların anahtar kelimeleri çok iyi belirlenmesi lazım. Mesela şunu söylemek istiyorum. Adam şirket adı gelmedi. İnternet diye şirketin ismi olsa İnternet diye isim vermeniz doğru değil. Mesela internet danışmanlığı diye bir şirketin adı isim geldi. Sony diye. Sony Ericsson diye bir firmayı düşünün. Sony Ericsson keyword'ünü vermemesi lazım. Zaten kişiler arama motorlarında Sony Ericsson'u bulmak istiyorsa Sony Ericsson yazar. Cep telefonu diye bir keyword vermesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istediğim bu. Yani oradaki seçilecek keywordlerin doğru seçilmesi lazım. Bunun yapılması için de rakipler neler vermişler? Keyword'un bir fiyatı var ama yani... Tabii ki her keyword'un fiyatı var. Herkes aynı güzel keyword'u istiyorum, orada bir strateji belirlemek. Orada da stratejilerde mesela size şunları söyleyeyim. Google kişinin account'una göre keyword fiyatı verir. Eğer mesela siz mesela girersiniz 3 YTL'den veya 0,2 YTL'den bir keyword'ı alırsınız. 3 gün sonra bir anda onun fiyatını yükseltebilir Google. Ama başka account'u yapın, onu mesela 1'e çekerken siz başka account'a girin 0,05 verebilir. Bunu denemek için yapar. Yerse müşteri o 0,1'de kalır. Ama mesela 1-2 saat bekleyin. O hani çalışmazken Google bakar ki tamam bu yemedi. Ben onu 0,8'e düşüreyim der. Tamam bekler. Yani aynen bu stratejileri istiyor. Tamamen kullanıcı psikolojisini izliyor. Ve ondan sonra fiyatı düşürebiliyor. O yüzden biraz daha sabırlı olmanızı önerebilirim Google'da. Yükselttiği zaman hemen o yükselttiği fiyatı kabul etmemenizi öneririm mesela. Bu şey var, BMW'nin Almanya sitesinde oldu bu olay. Doorway Pages diyorlar, yani kapı araları sayfaları. Siz sitenizde biletli kodlamalar yaparak arama programda ön sayfalarda çıkmayı sağlıyorsunuz. Ama bu Doorway Pages olayını yaptığınız zaman eğer Spiderman'a yakalanırsanız sizi dışlayabiliyor işte. Mesela BM Amacını yakalamak yani kapanan bir sayfanın arasında demin konuştuğumuz şey bu. Kod oluşturuyorsunuz ve Siz bir yere girerken arada bir sayfada alıp oradaki sayıyı mı, oranın sayfada sayfa koyuyorsunuz Şey sayfa yani ama birden- orada da bir link verip user'le sayfaya gidiyor işte. Anladım. bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela o keywordleri bir metin halinde web sitenize koyuyorsunuz sayfa olarak. Bir sürü keyword yazıyorsunuz. Birisi o keywordleri aradığı zaman direkt sayfanız çıkıyor. Bu doğru değil. İşte bunu Google yakaladığı zaman Zaman flash liste yapmışsanız onu orada... ekler. Yani şu anda dikkat edin Google Flash'taki keywordleri de yakalar durumda. Bazen hani Flash'e içine bu keywordler falan gömülüyor. Bunu yapmamanız önemli. Google yakın zamanda bunu da fark etti. Eskiden yani bundan ne kadar söyleyeyim, 2 haftaya evveline kadar şu yöntemi yapıyorlardı. Flash'in içine bayağı keyword gömülüyordu ve Google bunu fark etmiyordu. Google 2 hafta içinde, geçtiğimiz hafta içinde bunu da fark etti. Şu an itibaren mesela Google Flash'in içine keyword gömmeyi, bunu da hemen bloklayabiliyor. Fark etti ya. Bunu tabii ki söylediğim gibi bir anda fark etmez. Ama oraya gene atar bir robot ve gördüğü zaman Biraz fiyat da koymak gerekiyor sanki. yani ben riske ederim, yaparım, kimse beni göremez, cesur ve hani tam o robotu göndermeden 2 gün evvel kaldırırım deyip hani belli zamanlarda kaldırır yakalamazsa sorun yok. Ama bir düşerseniz, Google'dan iyiyim diye. evet yani sıkıyorsa yakalasın falan tavrındaysanız tamam sorun değil. Ama yakalanırsanız siz düşünüyorsunuz sonra. Başka rakiplerde olmayan yeni internet stratejileri belirlenmesi. Bundan kastım şu. Tamam, aynı gidiyorsunuz. 2 gün siz öndesiniz, bir gün o önde. O zaman alternatif neler yapılıyor? Bu konuda ya gene hani neler yapacağız? Farklı bir şeyler yapacağız. Bu konuda stratejiler belirleyeceğiz. Yurt dışı örneklerine bakacağız. Yurt dışı örneklerine bakacağız. Ya da uçacağız ama o uçmalar bayağı iyi getiriler kazanır ama bayağı maliyetlidir. Yani bunları düşüneceğiz ki ondan bir adımda önüne çıkalım. Google çünkü şunları da yapıyor. Belli zamanlarda 4'tesiniz.
devamlı güncellemenizi yapsanız bile Google bir anda kendi kafasına göre düşürebiliyor sizi. Yani sen çok yukarıda kaldın, hop kardeşim, bir 2 gün falan 3 gün bir düşsen diyor. Sonra tekrar yükseltiyor. Bunu arada bir yapıyor çünkü belirli siteleri belirli rankin üzerine hemen çıkartmıyor. Çok iyi yaptığınızda performansı çıkartmıyor. Bunu yani çünkü aksi takdirde adam devamlı yapsa bir anda en tepeye çıkacak. Ne yaparsa yapsın sürekli iyi de tam hakkını vermiyor. Bunu şöyle düşünün. Periz yaptığını düşünün bir insanın. İstediği kadar periz yapsın. Belli süre ya da hep aynı yemeği yerse kilo gene veremez. Ama sen yaparsan yap gene biraz yağlı bir şeyler yiyecek ki mide kendini bir alsın. Anlatıyor muyum? Bu aynen böyledir. İstediğiniz kadar biraz da düşürebiliyor. Başka neler var? İleriye dönük fayda sağlayacak stratejiler. Bunları söyledik. Vakitleri geride bırakacak reklam değiştirmesi. Bunlar hepsi birbirine benziyor. Yazmışım ama. Evet. Arama motoru optimizasyon ücreti. Ne kazandırıyor bize? Bir kere yüksek sayıda ziyaretçi kazandırıyor. Bunu yapmamızdaki amaçlardan bir tanesi bir kere mutlaka bizim için ön plana, yani yeni bir site yapıyorsak ön plana en yukarıya çıkarmak. Ama mesela sizin hitap ettiğiniz sektör de çok önemli. Bir anda oraya 3000 veya 4000 sitenin olduğu bir yere kurup siteyi çıkmayı bekliyorsanız hemen olmayacak. İyi bir strateji belirleyip keywordleri de dikkatli seçip orada yükselmemiz lazım. Bunları hep söyledim aslında, onları anlatırken. Google'un belirttiği standartları, ölçüm ve raporlama. Bu raporlara çok iyi yorumlanması lazım. Doğal aramalarla strateji oluşturma, normal aramalar stratejiyle arama motorlarının karşılaştırması lazım. Bir sürü arama motoruna kayıt mutlaka edilmesi lazım. Burada yazmıyor ama. Bir de burada abi sonunda arama motoruna neler kazandırır? Küçük bir şey. Normalde optimizasyonu şimdi bir danışmanlardan alabilirsiniz. Yani dışarıda bir firmadan alabilirsiniz. Evet. Para vererek, ücret vererek bir abonelik alıp onun üzerinden bunu veren sistemler öyle yapabilirsiniz. Veya yok, siz tamamen bedava yollarla veya yani masrafa girmeden, çünkü şu an aramızdaki insanlar girişimci olabilecek veya işte kendi sitelerini yükseltmeye çalışacak şeyler yapmak. Yani ayrılan bütçe normal bir büyük kurumsal bir firmanın ayıracağı bütçe Demin değil. biraz otururken oradaki benimle birlikte oturan arkadaşlara biraz onlar aldılar diyorsunuz. Yöntemlerden bahsetmiştim. Arkadaşlar yurt dışında mesela toplu site adresleri satılıyor. Bunlar mesela atıyorum $100'la $500 arası 1000 tane 2000 tane site adresi satılıyor. Bunların Google'daki rankleri 2 ile 5, 6, 7 arasında değişiyor. Kısmetinize o andaki anlaşmaya bağlı. Bunları mesela alıp yapılan şey şu, belirli bir süre için sizin web adresini kendi sitesinde barındırıyor. Doğru kişiyle anlaşma yapılması lazım. Bunu yaptığınız zaman bana orada da masada da otururken ya yurt dışındaki link olmasının bir şeyi ne sağlayacak bize? Google buna bakmıyor. Google sizin herhangi bir kişi tarafından önerilmenize bakıyor. Yani Türkçe olmasının veya Türkiye'deki bir serverda olmasının hiçbir önemi yok. Buradan alıp yönlendirirseniz belli bir sürede sizin puanınız yükseliyor. Bunu senelik yapanlar var. Mesela ranki 9 olan bir siteden anlaşırsanız ranki 9'la gelip aldığınız puanla 2'deki siteden önerilmesi çok fark ediyor. 9'da alırsanız bu mesela yükselmeniz çok daha hızlı oluyor ama 9'daki adam aylık $5.000 istiyor. Tamam, ben bu siteyi yapana kadar imanım gevrek diyor. Ben onun hakkını isterim diyor. Ve sadece mesela sizinkisini değil, birden fazlayı da kiralayabiliyor. Onun kafasına göre yapabilir. Mühim olan o sitenin. Çünkü Google robotu atarken yurt dışındaki siteyi de atıyor, sizinkine de atıyor. Yurt dışındaki siteye bakarken oradaki linklere bakıyor. A sitesi var. Bu siteye göre sizin puanınıza çarpı bir puan 0,00 atıyor, bir puan ekliyor. Bunun tabii ki sitenin verdiği rank değeriyle daha fazla olabiliyor. O yüzden de mesela bunlar bir parça daha tamam hani hizmetten daha farklı, daha kolay bir çözüm verdi. Ama size şunu söyleyeyim, arama motoru optimizasyonu yapacaksanız bir parayı gözden çıkarmak zorundasınız. Çünkü herkesin sitesi var. Bir kötü içerik koyuyor. Burada farklı olmak için farklı bir şeyler yapmak zorundasınız. Oturup yani şöyle söyleyeyim, ben kendime de arama motoru optimizasyonu hizmeti yapsam kendim de para harcıyorum. İnanın ben de yani ya gidiyorum AdWords'e 3 ay reklam parası veriyorum. Bu söylediğim linkleri kovalayıp bunları alıyorum. Yani ben de free olarak bir şey yapmıyorum. Devamlı içerik sağlıyorum. Yani kendime yapıyorum dersem ben de free yapmıyorum inanın. Bunu yaparken ekstradan size biraz daha maliyetli olması gerekiyor. Adam bunları yaparken devamlı araştırıyor. Devamlı sitenizin içeriğini değiştiriyor.
Google'un koyduğu standartlara göre diyor ki şunları değiştir, bunları kaldıralım, bunları ekleyelim diyor. Bunun da verdiği danışmanlık ücreti o. Google'daki arama kısımlarındaki açıklamaları biraz okumanızı önerebilirim. Burada bazı değişiklikler var. Onlarla sitenizi değiştirmenizi önerebilirim. Bunlar size yarar sağlayabilir. Burada açık oluyor mu bu noktada? Google bu noktada tam açık olmuyor. Ekleme yapabilir miyim ben bu Evet. link alma konusunda? Bu Delicious, Technocracy ve Geek var o çift G ile. Yani şiddetle tavsiye ediyorum ben. Yani PageRank 7 bir sayfadan siz 2 gün boyunca link alıyorsunuz. 3 gün sonra daha güncel bir sayfanızı yine ekliyorsunuz falan. Ya ben mesela kendi böyle blog tarzı takılan şeylerde arkadaşlardan örnek vereyim. Mesela Ebru Gündeş'in işte Kaçak Albüm'ün sözlerini yazmışlar mesela. Oralara ben ekledikten sonra şu an bile arasanız Ebru Gündeş'te 2'de falan çıkıyor, 2'de 3'te, Robert Atoma'da 1'de çıkıyor falan böyle. Bu Deep Delicious, o teknik... Ve bunun başka bir yararını da söyleyeyim. Kendi sitenizi başka siteler için de pazarlayabilir hale gelirsiniz. İnternetteki o avantajı vardır. Şimdi siz 9'u alan listeye para verirsiniz, atıyorum 2 gün, 3 gün, 1 haftalık, 1 aylık. O belli bir seviyede yükselir. Yükseldikten sonra dikkat edin. Yükseldi mesela 5'e yükseldi mi hep 5'te kalacak seviyede değildir. Belli bir süre aynı performansı sağlayamazsanız bu bulunu hemen düşürür. Hiç şeyi yoktur. Anlatacağım, hemen dinleyeceğim ondan sonra. Ama o mesela 5'e yükseldiğinde sizin kendinize ait başka sitenin üstüne de kendinize ait o 5'lik yükselmiş olan siteye linkini verirseniz o da yavaş yavaş yükselir. Ancak önemli nokta birbirisiyle biraz daha ilgisi olan siteleri seçmeniz. Önemli nokta budur. Alayım soruyu. Şimdi Google'da AdWords'e reklam verdiğiniz zaman 2 çeşit reklam verme şansınız var. Deminden beri AdWords'tan Site bahsetmiyoruz hedefi- biliyorsunuz. Deminden beri AdWords'tan hiç bahsetmiyoruz. Onunla alakalı bir şey soracağım. Evet. PageRank ile ilgili bir soru olacak bunun akabinde. Şimdi Google'da bir site hedefli reklam verebiliyorsunuz AdWords'ta, bir de kelime hedefli. Site hedefli reklam verdiğiniz zaman siz siteleri seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu sitelerde benim reklamım yayınlansın. Atıyorum 50 tane site seçtiniz. O sitelerde sizin reklamınız arada bir yayınlandığı zaman bu sizin bir aranızı tetikliyor mu? Yani renki etkiliyor mu? Sitelerdeki reklamı. Tabii ki renk etkiliyor. Yalnız önemli nokta şu. O sitelerde doğru kişilerle tekliyor. Yani bakın bu reklamı vermenin en önemli avantajı şu. Doğru müşteriyi çekebilmek. En açık. Ben bu reklamı vererek para kazanacağım. Bu da doğru kişiyi çekmekle alakalı. O zaman ya ajanslarla neden biraz daha para harcayacaksınız ve biraz daha çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Bunlar sizin gidip doğrudan alacağınız o siteden alsan sen mesela 5 liraya alırken ajanslar devamlı çalıştığı için 3 liraya alır. Sana gene aynı fiyata belki 4 liraya da bile verebilir. Bu avantajı. Ajanslar devamlı çalıştığı için bir sürüsü de sana free verebilir. Yani onun anlaşması vardır. Aynı şirketin 5 tane sitesi vardır. Bir tanesine paralı vereceğim ama öteki siteye bedava koyacaksın. Tamam mı? Bu avantajı vardır. 2, bu arkadaşlar seçerken gerçekten senin ihtiyacın olan siteleri seçerler. Birkaç firma hariç tutuyorum bunu. Çünkü onlar birbiriyle entegre çalışırlar. Bu söylediğim interaktif medya planlama şirketidir. İnternet reklamcılığında 3 tane kademe vardır arkadaşlar. En üstte reklam ayarlayan interaktif medya planlama şirketleridir. Sonra reklam veren şirketlerdir. Reklam Z gibi elinde 40 tane 50 tane site olan. Sonra da müşterinin olduğu kendi sitesidir. En üstten giderseniz reklamı planlayan firmaya, reklam Z haricinde bir sürü sitesi olan şirketlerle çalışırlar bunlar. En iyi siteyi seçerler aralarından, ona göre en iyi fiyatı alırlar. Medya planlama şirketine, doğrudan medya planlama şirketine, yok arkadaş ben kendim anlaşacağım derseniz, reklam Z'ye de gidersiniz. Piyasada başka firmalar var, Logaritma gibi firmalar var, onun da elinde bir firma var. Gidersiniz ona da, ondan da kaç tane site varsa anlaşırsınız. Hepsinden tekil fiyat alırsınız, böyle de verebilirsiniz. Ama söylediğim gibi, size öyle alırken free'yi alamazsınız. Böyle bir avantaj var. Yani ama onun önemli nokta gene söylüyorum. Doğru site, doğru kullanıcı hedef olması, bunun geri dönüşünü aldığınız zaman mutlaka. Çünkü oradan adam bastığı zaman sitene gelecek. Siteye belli bir ziyaretçi oranı geldiği zaman ziyaret rakamı olduğu için gene ranking yükselecek. Yani ziyaretin mutlaka ranking yükseltmesiyle alakası var. Sunumu seyredeceğim diye değer kazandığı konusunda birkaç tane bilgiler konuştum. İnternetteki ile ilgili birkaç tane rakam. Bu benim geçen sene hazırladığım bir rapordu. Türkiye İnternet raporu. Onu
piyasaya vermiştim. Türkiye İnternet Raporu diye araştırırsanız gene bulursunuz ayrıntı halini. Pazarlama yapan firmaların sayısı Türkiye'de aslında az değil. Bu rakamlara ulaşmış durumda. Çok büyük bütçelerle mi? Hayır. Ama iyi kötü reklam koyuyorlar. Bir yerlere harcıyorlar. Böyle bir rakama ulaştı. İnternet yoluyla satış yapanlar ve internet ve diğer kanallarla bunu bir şekilde gösterebiliyoruz. 33-67. Peki internette neden reklam yapıyorlar? Yeni bir satış kanalı yaratmak için en büyük oran bu. Yeni müşteri kazanma amaç. Burada satış kanalıyla yeni müşteriyi farklı düşünün. Aynı şey değildir. Adam mesela tencere satarken artık kurtlu tencereleri de satmaya başlamıştır. Bunu internetten kazanıyordur. İkisi farklı şeylerdir. Yeni müşteri kazandırma en zor işlerden bir tanesi budur. Çünkü şirketlere her zaman stratejik olarak önerdiğim var olan müşteriyi tutabiliyorsan çok büyük başarıdır. Devamlılıkta. Yeni müşteri kazanmak hem yeni maliyet hem onu tatmin etmek için harcadığın zamandır. Bunu öneririm. Ama yeni müşteri kazandırmada en büyük önlemlerden bir tanesi internet. Yani doğal ortamda yeni müşteri kazanmak çok zordur arkadaşlar. Onunla gideceksin, görüşeceksin, tekrar iptal edeceksin, tekrar yapacaksın. Bu çok zordur ama internette böyle değil. Çünkü internette adam araştırır, sizi çok iyi bulursa, sitenizi bulursa gelir, doğrudan size gelir. Hep bir adımda sizi önlersiniz çünkü müşteri size geliyor. Aksi takdirde doğal ortamda siz müşteriye gidersiniz. Marka ve şirket imajını olumlu yönde etkiler. Neden? Çünkü gelir sizin bir doğru düzgün imajınızı yöneten bir web sayfanız varsa sizin şirketinizi çok güzel şekilde görür. Ve bunu bir de interaktif ortamda kurumsal yapılandırma yaptıysanız e-maillerle, bültenlerle bu çok güzel geri dönüş sağlar size. Neden bulunuyorlar? Ne kadar süreyle bulunuyorlar? Pardon. Genelde bir yıldan az. Yani bir pazarlama planı, ülkemizde belli bütçe planları bile normalde mesela yurt dışında pazarlama planı veya bir bütçe planlaması yaptığı zaman bu 5 seneye kadar çıkıyor. Bizim ülkemizde 6 aydan fazlası yapılmıyor arkadaşlar. Çünkü her an bir sorun olabilir, her an bir ayaklanma çıkabilir, bir para artışı olabilir, bir başbakandan bir sorun olabilir, her an bir şeyler olabilir diye bir bulma süreleri hep az. Çok az firma 3 yıllık mesela gidiyor, çok yüksek fiyat veriyor, 3 yıllık anlaşıyor. Bunu ben en yakın sürede Ağoğlu'nda gördüm. Geçen sene bildiğim kadarıyla bir anlaşma yaptı. Senelik anlaşma ve 2 senelik falan bir anlaşma yaptı. Sitelerde yayınlanmak için, bir tane sitede yayınlanmak için bu şeye güveniyor, Mortgage'in yasasına sanırım güvenerek, çıkacağına güvenerek geçen seneden itibaren böyle sitede devamlı kalacak ama normal mesela birim fiyatı 10 iken 2 liraya falan anlaştı. Ve 2-3 senelik ben ödeyeceğim bunun parasını dedi ve anlaşma yaptı. Bu tür anlaşmalar yaparsan tabii bu avantajı var. Keş para da ödemezsen taksitle bunu ödeyeceğim bu bilde. Böyle anlaşmalar yaptı. Reklam araçları neler? Size daha evvel de söylemiştim. İnternette reklam yaparken yaptığınız reklamın haberini duyurmak için internetten farklı mecralar da yaparsınız. En büyük örneklerden bir tanesi arabul.com yok. Hepsi burada ve Gitti gidiyor özür dilerim. Gittigidiyor.com haberlerini reklamlarda duyuyorsunuz. Ama adam web sitesi. Ama kendi reklamını yapmak için hem gazeteye de reklam veriyor, hem televizyonu kullanıyor, hem radyoyu da kullanıyor. Yani farklı reklam şeyleri kullanmak mümkün ama renklerden göremiyorum ama diğer en büyük reklamda reklam yapan internetteki reklamı gene en büyük internette harcıyorlar. Ve teşekkür ediyorum. Sunumu isteyen arkadaşlara sunumu iletebilirim. Kartvizit bıraktığı takdirde veya e-mail bıraktığı takdirde. Sunum siteye Koyuyoruz mu? Yalnız son hali yok. Tamam, son halini şey yaparsınız. Tamam. Tamam, koyuyorsanız ben teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Sorular arada sorulduğu için böyle. Tamam. Teşekkür ediyorum herkese. Dinlediğiniz için. Tamam.